hafta İran gezimizde Zerdüştlük inancının merkezi olan Yezd şehrine geçmeden önce yüzyıllar boyunca tarih ve kültürle yoğrulmuş İsfahan şehrindeki yolculuğumuzun son gününde şehrin ruhuna dokunacağımız unutulmaz bir gün yaşayacağız. Ünlü filozof, şair, bilim adamı Ömer Hayyam'ın şehrinde gezimize öncelikle Zerdüşt inancının kutsal mekanı olan Zerdüşt Ateşgahı ile başlayacağız. İsfahan'ın en turistik yapıları arasında yer alan, mühendislikle mimarinin ustalıkla birleştiği sallanan minarenin nasıl sallandığını gözlerimizle görüp bu eşsiz fenomenin arkasındaki sırları çözmeye çalışacağız. İran'ın en büyük nehri olan Zayenderud Nehri üzerindeki 11 köprüden en eskisi olan Şehristan Köprüsü'nü ve 33 kemeriyle İsfahan'ın en ikonik ve en zarif köprülerinden olan Siyasopol Köprüsü'nü görüp kurumuş Zayenderud Nehri'nin yatağına inerek bu kadim su yolunun sessizliğinde derin bir yolculuğa çıkacağız. 8 cennet anlamına gelen Şah Abbas'ın 8 eşinin yaşadığı Heşt Beheşt Sarayı'nı görüp Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış olan İsfahan'da şehrin en eski meydanını, ayrıca Selçuklu hükümdarı Melikşah ve veziri Nizamülmülk'ün de imzasının bulunduğu şehrin en tarihi camii olan Cuma Camii'ni göreceğiz. Bu cami mimarisi ve tarihi ile bize Selçuklu döneminin ihtişamını ve zerafetini anlatacak. Şimdi gelin İsfahan'ın tarih ve kültür dolu sokaklarında mistik bir yolculuğa hep beraber çıkalım. Tarihte Zerdüştlük, Mitraizm, Maniheizm, Mazdekizm, Zurvanizm gibi insanlığın en eski inanç sistemlerinin doğduğu topraklardı bu kadim topraklar. Ancak bunların içinde en eski ve en derini kuşkusuz ki Zerdüştlük. İyilikle kötülüğün, aydınlıkla karanlığın, hakikatle yalanın mücadelesini merkezine alan bu inanç sistemini İran gezimizin bir sonraki bölümünde Zerdüştlük inancının merkezi olan Yezd şehrinde daha detaylı göreceğiz. Fakat İsfahan'da da sallanan minareye giderken yol üzerinde şehrin en eski yapılarından olduğu için uzaktan da olsa görmek istedim. Yüksek yerler gökyüzüne yakın olduğundan ibadet edenler kendilerini ilahi güçlere daha yakın hissediyor. Kutsal ateşin temizliğini ve saflığını daha iyi koruyup kirli hava ve yabancı maddelerden uzak olduğundan ateşin kutsallığına da yüksek yerlerde zarar gelmeyeceğine inanılıyor. Titreyen minare dün geldiğimizde kapalıydı. O yüzden bugün tekrar geldik. Bakalım sallanırken görebilecek miyiz minareleri? Normalde 1,5 saatte bir sallanıyormuş. Nasıl sallıyorlarsa artık minareyi. Bakalım onu da öğreneceğiz. Sallanan minare ya da titreyen minare İsfahan'ın en merak edilen yapıları arasında. 1316'da inşa edilen Amu Abdullah Garladani isimli bir dervişin türbesine ek olarak Mimar Bahattin Amili tarafından yapılan minareler gerçekten de sallanıyor. Sefeviler döneminden kalan bir mezar taşı örneğin. Günün belli saatlerinde minareye çıkan görevli minareyi fiziksel güç kullanarak sallıyor ve bu gösteri ziyaretçileri hayretler içinde bırakıyor. Bu anlar İsfahan'ın zengin tarihinin ve kültürel mirasının bir parçası olarak hafızalarımıza kazınıyor. Minarenin bu şekilde sallanması yapıların iç kısmında kullanılan özel bir teknik sayesinde minarenin esnemesini ve bizim gibi bir deprem ülkesi olan İran'da depreme karşı dayanıklılığın artmasını sağlamış. Dün Polo Hoca Köprüsü'nü gezmiştik. Şimdi de Şehristan Köprüsü'ne geldik. Köprüleriyle de ünlü İsfahan'da İran'ın en büyük nehri Zayenderud üzerine kurulu 11 köprüden
En tarihi olanı Şehristan Köprüsü. 3 ve 7. yüzyıllar arasında Sasaniler döneminde inşa edilen köprü, 10. yüzyılda Buveyhiler ve 11. yüzyılda Selçuklular döneminde 2 defa yenilenmiş. Zayenderut Nehri sulama kolaylığı nedeniyle geçmişte çevresinde birçok köy kurulmasını sağlamıştı. İsfahan'ın doğusunda da Şehristan isimli bir köy varmış geçmişte. Köprünün ismi bu köyden geliyor. Daha da önce bu bölge Cey olarak bilinirmiş. Bu nedenle köprünün bir diğer ismi de Cey Köprüsü. 107 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki köprünün inşası için nehrin daraldığı bir alan seçilmiş. Böylece daha az malzeme ile daha sağlam bir yapı oluşturulmuş. Köprünün 12 büyük taş temel ve 11 su oluğundan oluşan temeli nehir yatağının doğal taşları üzerine döşenmiş. Ayrıca stabiliteyi ve nehir akışına direnci arttırmak için 2 parabolik yapı bulunuyor. Dikey olan parabolik yapı köprü üzerinden geçen kervanların baskısını azaltmak için köprünün orta kısmını yükseltirken yatay parabol yapı nehir akıntısına karşı direnci kuvvetlendirmek için bir kıvrım oluşturuyor. Köprünün kuzey girişindeki yapı rahdarkane yani gişe evi olarak adlandırılır. Geçmişte kervanların ve yolcuların giriş çıkışları buradan takip edilirmiş. Tarih boyunca kervanların yükleri, tüccarların umutları ve gezginlerin hayalleri bu köprüden geçmişti. Bu kadim yapının sessizliğinde tarihin yankılarını duyarken suyun eksikliği bize nehrin ve köprünün geçmişteki önemini daha derinden hissettiriyor. İsfahan'da Zayenderut Nehri üzerindeki en eski köprüden 298 metre uzunluğu ve 14 metre genişliği ile en büyük köprüye geçiş yapıyoruz şimdi de. Köprü oldukça merkezi bir konumda. İsfahan'ın Çarbaev Abbasi ve Çarbaev Bala isimli 2 önemli caddesini birbirine bağlıyor. Bir önceki bölümümüzde Sefevi Şahı Şah 1. Abbas'ın neden İsfahan'ı başkent yaptığından ve şehri yeniden inşa etme sürecinden bahsetmiştik. İşte bu imar çalışmalarının devamında şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlaması için 1599-1602 yılları arasında 33 kemerli köprü anlamına gelen Siyosopol yapılır. Hristiyan bir Gürcü olarak doğup Safevi Sarayı'na askeri köle olarak giren ve sonradan Müslüman olan, orduya yaptığı katkılardan dolayı Şah Abbas tarafından valiliğe ve daha birçok önemli göreve atanan Allahverdi Han'ın denetiminde yapılan köprünün bir diğer ismi de Allahverdi Han Köprüsü. Safeviler döneminin tipik malzemeleri olan sarı tuğla ve kireç taşından yapılan köprünün ilk seviyesini oluşturan ve Pers mimarisinde simetri ve tekrarı vurgulayan 33 zarif kemerin üst kısmında ikinci katta yolcuları rüzgardan ve suya düşmekten koruyan yine simetrik ve birbirini tekrarlayan kemerlerle süslü duvarlar bulunuyor. Dönemin mimari inceliklerini ve sanatsal zarafetini yansıtan köprü, İsfahan'ın en önemli sosyalleşme ve eğlence merkezlerinden biri aynı zamanda. İnsanlar daha önceki bölümlerde gördüğümüz Hacı Köprüsü'nde olduğu gibi burada buluşup şiirler okuyup şarkılar söylüyorlar. İran'da yeni yıl başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz, Şah Abbas döneminde burada bir hafta boyunca süren şenliklerle kutlanır. Ayrıca su festivalinde insanlar birbirlerinin üzerine su ve gül suyu sıçratırlarmış. Köprünün mimarı Hüseyin Bana İsfahani, Şehristan Köprüsü'nün aksine nehir yatağının en geniş kısmını seçmiş. Kurumuş nehir yatağına rağmen Siyasopol'ün 400 yıldır hala ayakta zarif bir edayla durduğunu görmek geçmişin ihtişamını ve mühendislik başarısını yeniden hatırlatıyor. Kuraklık ve yanlış sulama politikaları nedeniyle Zayenderut akmıyor. Kurumuş nehir yatağında yürümek oldukça ilginç ve bir o kadar da üzücü bir deneyim.
İsminin anlamıyla uyumlu olarak bir zamanlar bu topraklara hayat veren, medeniyetleri birbirine bağlayan Zayenderud'un kurumuş hali, doğanın dengesinin ne kadar kırılgan olduğunu, doğaya ve kaynaklarımıza daha dikkatli ve sürdürülebilir bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ünlü Çağrıbağ Caddesi üzerine yer alan Heştbeheşt Sarayı 17. yüzyılda Safevi Şahı Şah 1. Süleyman zamanında yaptırılmış. Bülbül Bahçesi isimli büyük yemyeşil bir bahçe içinde kurulan sekizgen şekilli sarayın ismi ise 8 cennet anlamına geliyor. 2 katlı 20 odalı bu sekizgen yapıda 4'ü 1. katta, diğer 4'ü 2. katta olmak üzere Şah'ın 8 eşi yaşıyormuş. Sarayın her cephesi birbirinden farklı olduğuna göre eşlerin her birinin odasının bahçeye bakan manzaraları da farklı olmalı. Yalnız saraya verilen 8 cennet ismi eşlerin sayısından mı yoksa yapının şeklinden mi bilinmez. Dünyanın en tarihi 10 camisinden biri olan Cuma Camisi'ni görmeden önce İmam Ali Meydanı'na giriyoruz. İsfahan'da Nakşicihan Meydanı'ndan daha eski bir tarihe sahip, günümüzde Eski Meydan ya da İmam Ali Meydanı olarak bilinen bu geniş alan daha yoğun olarak kullanılıyordu. 1050 yılından itibaren Selçukluların hakim olduğu İsfahan, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey zamanında başkent olmuştu. O dönem kentte birçok yapı inşa edildiğinden kentteki Selçuklu varlığı günümüze kadar ulaştı. Meydanın köşesinde 12. yüzyıldan Selçuklulardan kalma Ali Camii ve muazzam görüntüsüyle 40 metre yüksekliğindeki Ali Camii minaresi bulunuyor. İsfahan Ulu Camii, diğer ismiyle İsfahan Cuma Camii, İslam mimarisinin başyapıtlarından. Burası sadece bir ibadethane değil, yüzyıllar boyunca süren kültürel ve sanatsal gelişimin de bir sembolü aynı zamanda. İlk olarak 771 yılında yapılan cami, İsfahan'ı başkent yapan Tuğrul Bey'in torunu Melikşah adına onun veziri Nizamülmülk tarafından yeniden inşa edilerek bugünkü ihtişamına kavuştu. Pers mimarisinin ve Sasani saraylarının 4 eyvanlı dikdörtgen bahçe düzeni İslam mimarisine uyarlanarak İran camilerine bir model oluşturdu. Mavi Çinilerin hakim olduğu Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden olan eser, Arap mimarisinden farklı olarak Özbekistan'da gördüğümüz camilere benziyor. Caminin duvarlarındaki çini süslemeleri, hat sanatının incelikleri ve zarif desenler Selçuklu sanatının zenginliğini ve derinliğini yansıtıyor. Avlunun 4 tarafını çevreleyen 4 eyvanın her biri diğerlerinden farklı ve her biri kendi döneminin özelliklerini yansıtıyor. Güney tarafında yer alan eyvan, Moğol dönemi mimari özelliklerini yansıtıyor. Oldukça ihtişamlı bir görünüme sahip olan eyvanın üzerindeki mozaikler 15. yüzyıldan. Bilinen en eski ikiz minareli cami olan Cuma Camisi'ne bu minareler Safeviler zamanında eklenmiş. Zamanın en büyük kubbesi olan Güney cephedeki mihrap kubbesi Nizamülmülk tarafından inşa edilmişti. Mavi ağırlıklı çok renkli çinilerin kullanıldığı Batı eyvanı Selçuklular döneminde yapılmış. Caminin kuzey kubbesini de Melikşah'ın davetiyle İsfahan'a gözlemevi kurmak için gelen Ömer Hayyam'ın tasarladığı belirtiliyor. Selçuklular camiyi şehir planının bir parçası olarak düşündüğünden şehrin merkezini de bu Cuma Camisi'nin çevresine kurdular. Böylelikle eski meydandan Safeviler döneminde Nakşicihan Meydanı ile daha da geliştirilecek olan şehir meydanı kavramını başlattılar.